Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu mozaik desenli battaniye çalışmasını yapacağız. Gördüğünüz gibi burada iki renkle çalıştım motiflerimi. Bir tane tek renk, bir tane de batik renk kullandım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Tek renk kullanmış olduğum ipim angora tarzı iplerden ipimi iki kat yaparak ördüm. Şöyle batik kullanmış olduğum ipim Almanya'daki iplerden ipimi Action'dan aldım Almanya'daki arkadaşlar için. Şöyle tüylü bir yapıya sahip, aynı zamanda yine yünlü de bir yapısı var. Şimdi iplerinizi bu şekilde hem yünlü hem de orta kalınlıkta kullanırsanız hem battaniye çalışmalarınız daha çabuk biter hem de daha sıcak tutar. Şöyle 6 milimetrede tığ kullanarak ördüm. Sizler elinizin yapısına göre tabii ki tığ numaralarınızı bir numara düşürüp bir numara yüksek kullanabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken tığıma başlangıç ilmeğini atıyorum. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Zincirlerimi çok sıkı çekmedim. Hemen ilk zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Hemen şu ipimi burada tutuyorum. 1, şöyle arada yürüterek 2, 3 zincir daha çektim. Bir ip aldım. Hemen halkamızın içine iki ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir ve ikincisi. Bir, iki zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, 3 ikili trabzan. Toplamda 4 tane üçerli trabzan grubumuz olacak. Aralarda 2 zincirimiz var. Tekrar 2 zincir ve son kez 3 ikili trabzan. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Şimdi sona geldiğimiz zaman zincir çekmiyoruz. Hemen tığıma bir ip aldım. Burada ilk zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle biraz uzatıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Sizler burada ipinizi yürüterek de yapabilirsiniz. Yani her iki rengi de yürüterek ilerleyebilirsiniz. Şimdi şöyle ikinci rengimi alıyorum. Tekrar tığıma başlangıç ilmeği attım. Herhangi bir köşe boşluğundan şöyle battım. Bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekle birlikte iki tane ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Tekrar iki zincir çektim. Burada sık iğne yaparak başlamış olduk. Tekrar iki zincirle bir ikili trabzanımız oldu. Şimdi bir ip aldım. Hemen yanına iki ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir. Şimdi burada yarım köşe yaparak başladım. Bir zincir, sıradaki iki zincir boşluğuna 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. İkinci sırada köşelerimizi oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir. Şimdi burada ipimizi şöyle bakın, burada ipimiz bu tarafa yatıyor zaten. Bu şekilde hemen üzerine 3 ikili trabzan yapacağım. Şöyle ilk trabzanımı yaptım. Eğer biraz ipimiz uzun kaldıysa ikinci trabzanımızı yaparken şöyle ipimi çekiyorum. İlmeklerimi toplamadan önce tekrar ikili trabzan yaptım. Hemen üçüncü ikili trabzanımı yaptım ve 2 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Gördüğünüz gibi yine buradaki ipimizin üzerine örüyorum. Şöyle 2 ve üçüncü ikili trabzanım. Tekrar bir zincir, sıradaki 2 zincir boşluğuna yine 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapıyoruz. Sırayı tamamladım, başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada üçüncü köşeyi yaptıktan sonra hemen bir zincir çektim. İlk köşe boşluğunun içine tekrar 3 ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada da başlangıç ipimiz var. Şöyle biraz çekiyorum. Hemen başlangıç ipimizin üzerine öreceğim. Bu şekilde iplerimizi gizleyeceğiz. 2 ve 3. Evet, tekrar köşeyi kapatırken şimdi bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte şöyle biraz uzatıyorum. Hepsini birlikte topladım. Tekrar bir zincir çekip ipimi şöyle uzun bırakmadan
kesiyorum. Bakın bu şekilde ilmeğimizi çektiğimiz zaman yeterli. Evet, tekrar şimdi beyaz rengimizle devam edeceğim. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Başlangıç ilmeğimizi atalım. Yine herhangi bir köşe boşluğundan başlayacağım. Hemen buradan bir ilmek aldım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Tekrar 2 zincir. Şimdi yanına 2 ikili trabzan. Yine yarım köşe yaparak başlıyoruz. Tekrar bir zincir, bir ip aldım. Şimdi sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip alıyorum. Hemen bu alttaki yine trabzanımızın, şu ortadaki trabzanımızın üstten batıyorum. Bu şekilde tığımı geçirdim. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle biraz uzatıyorum. İkisini birlikte tekrar uzattım. İkisini birlikte tekrar uzattım. Son ikiyi birlikte topladım. Şimdi burada ön üçlü trabzan yaptık. Şu baştaki ikili trabzanımızdan biraz daha uzun yaparsanız daha iyi olur. Hemen şöyle yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Boşluğun içine. Tekrar bir zincir ve köşenin olduğu yere geldim. 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Hemen bir zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip alıyorum. Hemen alttaki, bakın burada ortadaki trabzanımızın şöyle üstünden battım. Buradan bir ilmek aldım. Bakın şöyle katladığınız zaman daha güzel olur trabzanınız. Hemen şöyle uzatıyorum. İkisini birlikte tekrar uzattım. Uzattığımız zaman ilmeklerimizi gergin tutalım. Son kez ikisini birlikte topluyorum. Gördüğünüz gibi biraz uzun yapıyorum bu ortadakini. Tekrar bir ip aldım. Hemen şöyle çekiyorum. Boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir ve köşeyle devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Burada hemen yarım köşemizi de tamamladım. Tekrar burada bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir zincir çektim. Hemen ipimi kesiyorum. Evet, şimdi son kez göstereceğim artık. Şöyle renkli ipimle devam edeceğim. Tığıma başlangıç ilmeğini atıyorum. Tekrar herhangi bir köşe boşluğundan şöyle, genelde ipi kestiğim köşe boşluğundan başlamıyorum. Çünkü daha sonra üzerine örerek gizlemek daha kolay oluyor. Hemen bir sık iğne, 2 zincir çektim burada. Yanına 2 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir, bir ip aldım. Şimdi sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Şimdi hangi renkle örüyorsak aynı rengin alt sırada üzerine üçlü ön trabzan yapıyoruz. Hemen şöyle yine ortadaki trabzanın üstünden aldım. İkisini birlikte biraz uzattım. İkisini birlikte tekrar son ikiyi birlikte topladım. Tekrar bir ip aldım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir, sıradaki boşluğa atlıyorum. Bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şöyle alttan, bakın bu şekilde şöyle katladım. İkisini birlikte, ikisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım. Bir ip aldım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir ve aynı şekilde köşeye devam ediyoruz. Şimdi modelimiz bu şekilde ilerliyor. Her sıra kendini tekrar ediyor. Dediğim gibi hangi renkle örüyorsanız alt sırada o rengin üzerine ön üçlü trabzanlar yapıyoruz. Evet, şimdi ben motifimi tamamlayacağım. Ben toplamda 8 sıra ördüm. Sizler daha büyük olmasını isterseniz, benim motiflerim 20 santimetre oldu. Sizler 10 sıra yapabilirsiniz. 12 sıra yapabilirsiniz. Yani istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bu motifleri. Sadece dikkat etmeniz gereken, bu üçlü trabzanları yaparken gerçekten biraz uzatarak yapın.
gördüğünüz gibi uzatarak yapmama rağmen buradaki ikili trabzanlarımla aynı boyda. Bunun sebebi ön trabzan yaptığımız için aşağıya doğru bu şekilde trabzanımız çekiyor ve motifinizi büyüttüğünüz zaman bunları uzatarak yapmazsanız o zaman köşeleriniz sivrilecek, orta kısımlar aşağıya doğru düşmüş olacak. O yüzden buna dikkat ettiğiniz sürece istediğiniz kadar sıra ekleyerek motiflerinizi büyütebilirsiniz. Evet, şimdi ben sıralarımı tamamlayacağım. Hemen birleştirme yapmak için tekrar geliyorum. Evet, ben sıralarımı tamamladım. 8. sırada birleştirme yapmaya başlıyorum. Şimdi burada sizler ilk başlangıçta motiflerinizi birleştirmeye başladığınız zaman ilk sırayı sadece iki köşede, yani bir kenarda birleştirme yapacaksınız. O zaman bu şekilde şöyle sadece bir kenarı birleştirme yapıp tekrar buradan dönüp motifinizi tamamlayacaksınız. Diğer motifinizi ördüğünüz zaman yine burada olduğu gibi bir kenarı birleştirme yaparak ne kadar uzunlukta, ne kadar genişlikte yapmak istiyorsanız o şekilde motiflerinizi eklemeye devam edeceksiniz. Şimdi iki kenarı burada göstereceğim. İki kenarı birleştirme yaptığımız zaman bakın şöyle. Şimdi burada yarım köşeden sonra birinci köşeyi ördüm. Daha sonra ikinci köşede birleştirme yapmaya başlıyoruz. Hemen şöyle köşe boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşelerde 2 zincirimiz var. Bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi burada şöyle çevirelim hemen. Şimdi burada ilk köşe boşluğunu hemen üstten batıyorum şöyle. Bakın burada da ipimizi kesmiştik. Şöyle çektim. Hemen buradan ilmeğimi köşenin içinden çektim. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bu zincirimizi çok sıkı çekmeyelim. Tekrar buraya geliyorum. Yarım olan motife devam ediyorum. Şöyle ipimizi de arada yürütebiliriz yine. Ya da kenar çalışması yaparken yürütebilirsiniz. 2 ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi aralarda bir zincirimiz olduğu için zincir çekmeden şöyle ilmeğimi çıkarttım. Sıradaki boşluktan üstten batıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çektim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Çok sıkı çekmedim. Çok gevşek de yapmadım. Hemen sıradaki boşluğa bu tarafta ve modelimize de devam ettireceğiz. Bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şöyle alttan ilmeğimi aldım. Yine üçlü ön trabzan yapıyorum. Tekrar yanına bir ikili trabzan daha yaptım. İlmeğimi çıkardım. Sıradaki boşluğa batıyorum. Buradan tekrar çektim ve bir zincir. Hemen bu taraftan devam edeceğim. Yine buraya 3 tane trabzan yapacağız. Bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada gördüğünüz gibi köşelerde, bunu da söylemeyi unuttum. Köşelerde her zaman yeniden başlıyor üçlü trabzanlarımız. Burada yine aynı şekilde ön üçlü trabzanımızın şöyle altından alıyorum. Tekrar ön üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bunu göstermeyi unuttum çünkü dördüncü sırada bu şekilde olacaktı. Trabzanların altından alıyoruz. Tekrar ilmeğimi çıkarttım. Buradan hemen ilmeğimi çektim. Bir zincir. Sıradaki boşluğa geldim. Bir ikili trabzan. Yine trabzanın altından aldım. İkisini birlikte son ikiyi birlikte topladım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. İlmeğimi çıkardım. Tekrar artık son kez gösteriyorum. Bu şekilde bir zincir çektim. Şimdi şu köşenin olduğu yere kadar hemen hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Köşenin olduğu yere geldim. Şöyle son boşluktan ilmeğimi çektim. Yine bir zincir çekip önce köşenin içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle 2 ve üçüncüsü. Şimdi burada bir zincir çektim, ilmeğimi çıkardım. Burada bakın şu köşeyi yaparken karşı tarafın içinden ilmeğimi çektim ya da iki motifin birleştirme yerinden. Yani şuradan şöyle batıyorum, ilmeğimi şöyle çektim ve bir zincir çekip tekrar köşeyle devam ediyorum.
Şöyle üçüncü ikili trabzanım. Hemen buradan dönüyoruz. Hemen ilmeğimi çıkarttım. Buradaki köşeden sonraki ilk boşluktan yine ilmeğimi çektim ve bir zincir. Evet, bundan sonra aynı şekilde tekrar ediyoruz. Şimdi sona geldiğimiz zaman köşemiz yarım köşe, yine motifte gösterdiğim şekilde bu kenara birleştirdikten sonra örmeye devam edeceğiz. Şöyle ilmeğimi çekiyorum, tekrar bir zincir ve devam ediyorum. Evet, şöyle bakın, buraya geldiğimiz zaman köşeyi birleştireceğiz. Hemen burayı da tamamlayıp tekrar köşeyi göstereceğim. Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada son boşluğa artık birleştirmemi yapacağım. Hemen ilmeğimi çektim ve tekrar bir zincir. Önce köşenin içine 3 ikili trabzan. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Burada zincir çekmeden şöyle ilmeğimi tekrar buraya çektim. Bir ip aldım. Hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şimdi burada 3 ilmeği birlikte toplamayacağız. Hemen şöyle bakın, şu ilk ilmeğimi sıkı tutuyorum. Şöyle biraz uzattım. İkisini birlikte ve son ikiyi burada çok gevşetmeden son ikiyi burada topladım. Yani ikili trabzan yaparak kapattım. Tekrar bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi sizler bu yarım köşenin olduğu yere son birleştirme gelmesini isterseniz, o zaman burada yarım köşeyi yaptıktan sonra hemen ilk köşede burada yapmış olduğumuz gibi birleştirmeye başlayarak burada ikinci kenarı birleştirdikten sonra tekrar burada üçüncü kenara devam edip yarım köşe burada olacak. O zaman burada yine sıraları yaptığımız gibi köşeyi kapatabilirsiniz. Evet, şimdi hemen şöyle herhangi bir köşede yine kenar çalışmasını göstereceğim. Şöyle kolay bir kenar çalışmamız var. Şimdi son sırayı hangi renkle bitirdiysek diğer rengimizle kenar çalışması yapalım. Şöyle hemen köşede göstereceğim size kenar çalışmasını. Tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. Evet, şimdi şöyle iki boşluk gerisinden buraya ilmeğimi aldım. Yine direkt sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen boşluğun içine 3 ikili trabzan. Bu trabzanlarımızı biraz şöyle uzatarak yapıyorum. Şöyle üçüncüsü. Şimdi burada hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir ip aldım. Zincir çekmeden köşe boşluğunun içine geliyorum. Pardon. Sık iğnemi yaptım. Daha sonra 1, 2, 3 zincir. Ben de şaşırdım. Şimdi boşluğa sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içine 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü, başta çekmiş olduğumuz zincirimizle beraber 4 tane burada trabzanımız. Tekrar zincir çekmeden hemen köşe boşluğunun içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Yine köşe boşluğunun içine 3 ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Burada kenar çalışmasını yaparken gerginlik oluşursa o zaman tığınızı yarım milimetre büyük kullanarak ilerleyebilirsiniz. Hemen sıradaki boşluğa yine bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir, aynı boşluğa 3 ikili trabzan. Evet, kenar çalışmamız bu şekilde çok güzel duruyor. Aynı zamanda çok kolay bir kenar çalışması. Tekrar sıradaki boşluğa gördüğünüz gibi bir sık iğne. Çok elimi sıkı tutarak örmüyorum. Çünkü gerginlik oluşabilir. O yüzden biraz böyle rahat bırakıyorum. Tekrar 3 ikili trabzan yaptım ve sıradaki boşluğa bir sık iğne ile devam ediyoruz.
Evet, aynı şekilde kenar çalışmasına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel, kolay bir kenar çalışması oldu. Evet, battaniyemizin anlatımı bu şekilde. Şöyle hemen toplayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.